Selamünaleyküm. Güneydoğu Topraklarımdan herkese selam olsun. Bugün 2021 yılı için size güncel fiyatları araştırdım arkadaşlar. Bu işi yapmak isteyen 200 metrekare gibi bir serada yapmak isteyen insan ne kadara yapabilir? Üzerine bir videomuz olacak. Şimdi başlangıç olarak şöyle en genişten başlayalım. Bizim serayı yapan kişiyle görüştük. Bu sarayı bana her şey dahil, İşte sinekliği, dört tarafı penceresi, montajı, naylonu, işte kaynak vesaire anahtar teslim, dış cephe için konuşuyorum. Direklerin kazmasını anahtar teslim bana 11,5 milyara yapmıştı. Şu an bu fiyatı bize dedi ki güncel artışlardan dolayı arkadaşlar 20 bin liraya yapabileceğini söyledi. Tabii ki kullandığımız demirler, her şey eskisi gibi en kalitesi galvanize boru. Her tarafı galvanize olarak yapmıştık. Çünkü yaptığımız yer gördüğünüz gibi yüksek bir yerde. O yüzden rüzgar gibi bir durum olmasın diye kaliteden, yani masraftan kaçmadık sera ana iskeleti konusunda. İşte burayı bize 20 milyara yapabileceğini söyledi. Daha önce 11,5 milyardı. İşte yaklaşık hemen hemen bir senede üzerine 9 milyar gibi para geldi. Tabii pazarlık yapmadım. Yüzeysel fiyat aldım. 20 milyara boş bir sera yapılabileceğini söyledi. Şimdi içeri girelim arkadaşlar. İçeride de içeri girmeden önce dışarıyı bitirip böyle içeri gireyim. Depolarımızdan bahsedeyim. Şurada gördüğünüz yerde bir elektrik kablosu var. Bu kalın bir kablo. Metresini 7,5 liraya almıştık yanlış değilsem. Kaç milim olduğunu hatırlamıyorum. Yaklaşık bizim buradaki evden, şebekeden çektik. 60 metre aldık. 7,5 liraydı kablonun metresi. Şu an 8,5 lira olmuş durumda. Buna 400 lira para vermiştim. Şimdi yapmak istesem nereden baksanız 500 liraya tekabül geldi. Burada kullandığımız ana depolarımız, 2 tane gübre tankı kullanmıştım. Biliyorsunuz birer tonluk. Bunları birbirine bağlama aparatlarıyla bağladım. Bunların tanesini 450 liraya almıştık. Şu an fiyatları biraz uygun oldu. Çünkü ben araştırdığım sırada fiyatlar çok yüksekti. Şu an tabii kalitesine göre değişiyor. Daha önce içine ne koyuldu, yapıştırıcı mı koyuldu, mazot mu, su mu vesaire o fiyatı etkiliyor. Ama yüzeysel olarak şimdi fiyatı 300 lira ile 450 lira arasında değişiyor. Sıfırda yanlış değilsem 500 civarında. Tankın seçimi çok önemli. Çünkü daha önce içine yapıştırıcı koyulmuşsa kimyasal demek. Kimyasal demek siz içine su koyacaksınız. Bu size çok farklı bir sıkıntı yaratır. Ben 2 tanesini 900 liraya almıştım. Şimdi aynı eşdeğerde 700 lira. Buradan 200 lira gibi bir benim zararım, sizin karınız var. Kullandığımız nitrik asit litresi 5 liraydı. Şu an 6 lira yanlış değilsem litresi. Ben 20 litresini 100 liraya almıştım. Şu an 120 lira olmuş. Videonun sonunda zaten bir videoya Excel görüntüsü koyacağım. Bu işe başlamak isteyenler neler almalı diye. 2 tane gübre tankım var. A ve B tankı. 75 litre alıyorlar. Bir tanesi birisinden biraz daha fazla oluyor. Onların tanesini 50 liraya aldım. 20 liraya da musluk taktırdım. İkisini toplamda 130 lira, 140 liraya gibi bir şeye mal ettim. Şu an üzerlerine 10 lira daha gelmiş durumda. Her şeyin fiyatı arttı maalesef. İçeri gireceğim. İçerideki önceki videoları da bahsettiğim bir önceki maliyet videosuyla bu videoyu karşılaştırabilirsiniz. Şimdi içeri girelim. Arkadaşlar buraya bir fidelik yapacağız. Önceki videolardan da söylemiştim. Buraya fiyat aldım. 50'lik boru kullanacağız. Şöyle videoyu da biraz yakınlaştırayım artık. 50'lik boru burada şu şekilde 70'lik kelepçelere girecek. Baştan sona olacak. Buraya 130 metre boru gidiyor. 130 metre boru için metresini 5 liraya konuştuk. 5 liradan verecek. Bize yaklaşık 130 metre için 650 lira gibi bir şey çıktı. Tabii kelepçe alacağız. Şu kelepçelerin tanesi 65 kuruş.
geri dönüş yapacağız. Ona da 20-30 lira gitse öyle küçük bir motor da almayı düşünüyorum. Ayrı sistemden çeksin diye fideyi köklendirmek için. Yani bir fideliğin yapımı masayı da dahil edelim. 1000 liraya tekabül geliyor. 2000 tane fide almak amaçlı sığacak şekilde bir fidelik 1000 liraya tekabül geliyor. Daha önceki videolarda bu masaların metresini 3,5 liraya almıştık. Keresteyi. 3 liraya almıştık galiba. Şu an 3,5 lira olmuş. Bunlar kabak ağacı. Buna da zam gelmiş, her şeye geldiği gibi. Bunları ben kurmadım, masaları. Marangoz bir arkadaşımız vardı, ona kurdurtmuştuk. O da her masayı bize, yanlış değilsem 100 liraya falan kurmuştu. O masamız vardı, 1200 lira vermiştik. O da zam yapmıştır büyük ihtimal, onu sormadım. 130 lira gibi bir şey olmuştur tahminimce. Yani 1000 liraya şöyle bir 2000 tane fidelik yapabilirsiniz. Ya bu fidelikle masalar yaparken ayağına çimentolamak da gerekiyor. Şöyle göstereyim. Ayaklar şaşmasın diye tellerle desteklemek ya da tahta çakmak gerekiyor. Bir diğer masrafımız motor. Biz motoru ilk başta aldığımızda 1 beygir almıştık. 1 beygir bizi kurtarmadı. Sonradan 1,5 beygir aldık. Lux Best diye bir motor. Çok memnunum. 1,5 beygirde. Bunu 1 beygire 600 liraya almıştım. Bunu 750'ye aldık yanlış değilsem. Eski motoru üzerinde para verdik. Biraz da sağ olsun bize yardımcı oldu. Şu an fiyatı 1000 lira civarında. Çeşitli fiyatlara çok fazla. 1000 liraya şimdi 1,5 beygirlik bir motor alabilirsiniz. Hidrojen peroksit 5 litresi 180 lira. Sistem dezenfeksiyonu için çok önemli. Sisteme su için giren, şurada mesela maşon var. Tanesi 5 lira. 16 atülük kangal boru. Şu an ben 3 liraya almıştım. Şu an 3,5 ya da 4 lira olması lazım. Sisteme suyu çekmek için. Girişim 40'lık, çıkışım 32'lik, basınç yüksek olsun diye. Bu tarafa gelelim arkadaşlar. Burada kullandığımız düz sulama boruları 400 metresini 140 liraya almıştım. Şu an 180 lira olmuş. Biz burada ayrıyeten kendi tarlalarımıza çekmek için de kullandık. Zaten hemen hemen hepsi yerden 1 metre yükseklikte. 70 tane masamız var, borumuz var. 70 metre kullandık. Yani bunun maliyeti de düşük. 400 metresi 130 lira. 70 metre kullandık. O da 30-40 lira gibi bir şeye tekabül geliyor. pH metreler ben aldığımda 230 liraydı. Şu an 350-360 lira civarında seyrediyor. Satan yere göre değişir. Bunlar Adva. Bu santimetre, EC bölü santimetre olarak gösteriyor. ppm olarak gösteren de var. Biz AT 32 markayı kullanıyoruz. 31'i ppm olarak gösteriyor. Bunu da bir çevirmek için sizi yoracaktır. Bu da AD11 net olarak pH'i gösteriyor. Şurada şeyi de göstereyim size. Zamanlayıcı saat. Ben 2 tane aldım. Dedim ne olur ne olmaz. Ki iki de aldım. Bir tanesi kendi kendine bozuldu. Fiyatı 30 lira şu an. 2 tane aldık, 60 lira. Borulara gelelim arkadaşlar. Bunlar yüzlük boru. Ben aldığımda 8,5 liraydı. Şu an 12 lira yanlış değilsem. 12-13 lira olması lazım metrelik. Ama sadece marul yetiştirecekler için söylüyorum. Ben fiyatını sordum. 9-10 lira arasında 70'lik borunun 1 metresi. Yani bende 700 metre boru var şu serada toplamda. 10 liradan olsak 7.000 lira. Arada hemen iyi bir 1,5 liradan fark var. Yani 1000 lira 1500 lira gibi zam geldi bir yılda. Demir masalar arkadaşlar, tahta yaptığımda yıkılıp yerine demir yaptırdım. Bunlar 1,5 milim kalınlığında demirler. Bu masayı 500 liraya yaptırmıştık. Şöyle alttan göstereyim. Şu an bu demirci bu masaya 600 lira fiyat biçiyor. İşçilikle dahil olmak üzere. 600 liraya yapıyor. Buradaki 20'lik sulama borusu, dirseği, vanası,
Dirsekler tanesi 50 kuruş. Vana tanesi 1 liraydı, 1,5 lira olmuş. Arada bağlantılarda kullandığımız T var 32'lik. Tanesi 10 liraydı yanlış değilsem. Fiyatı hala aynı. File saksılar var arkadaşlar. Ben aldığımda 17-18 kuruştu. Şu an 25 kuruş olmuş. Yani hemen hemen 1000 adet için 70-80 lira gibi bir zam gelmiş. Çünkü üretim bu pandemi sürecinde bütün fabrikalar üretimi durdurduğu için fiyat artışı bayağı oldu. Hemen hemen her şeye geldi. Zaten dolar bazlı çoğu. Dolar artınca fiyat artıyor. Dolar düşünce fiyat düşmüyor. Yine artıyor. Buraya bir sıcaklık derecesi almıştım internetten. 40 liraya almıştım. Hem içerinin sıcaklığını gösteriyor hem nem düzeyini gösteriyor. Bu da 40 liraydı. Şuradan geri dönüşte kullandığım boruları göstereyim. Şurada geri dönüşlerde arkadaşlar dirsekler var. Her bir dirseğin tanesi 5 liraydı. Şu an 6 lira olmuş. 50'lik piyasa boru dediğimiz en incesi, en dandiğini almıştım. 2 liraydı. Şu an 2,5 lira. Tabii toptan alımlarda arkadaşlar bu dediğim fiyatların hepsi değişir. Bunlar sadece şey için geçerli. Normal paragende satış için geçerli. Toptan da bütün fiyatlar düşer. Gübre konusu arkadaşlar. Gübreyi zaten kendim yapıyorum. Sizin yaptığınızı varsayarsam başka yerde internette litresi 30 lira 40 liraya satılıyor. Ben 15 liradan hesap ediyorum. Bana burada 2000 fide için 30-40 lira gübre yetiyor. Onun da şu an fiyatı bakıyorum yaklaşık 15 liradan 30 litre olsa 450 lira gibi bir şeye tekabül geliyor. Başka size söyleyebileceğim fideler arkadaşlar. Fideleri ilk aldığımızda 18-19 kuruştu. Fidelere de zam geldi. Bu fideleri 22 kuruştan aldık. Intimidation fidesini. Anadolu Selçuklu fideden kiloma aldık. Kilomanın tanesini bize 25 kuruştan verdiler. Ya 24 kuruş ya 25 kuruştan verdiler. Yani fidecilerde yaklaşık 5 kuruşluk bir zam yaptı. Çünkü zaten en az alımı 500-400 tane olduğu için 394'lü viyollerde satıyorlar. Fiyatı o yüzden biraz arttırdılar. Arkadaşlar seranın içine akşamları için aydınlatma yaptık. 1,5'luk kablo aldık. Metresini onu hatırlamıyorum. 2 tane 50 wattlık ampul aldık. 35 liradan aldım tanesini. 2 tane 70 lira. Burada kelepçeler var arkadaşlar. Kelepçelerin tanesi bize ne kadardan vermişti? Şu an notuma bakıyorum arkadaşlar. 1,5 liradan vermişti. Şu an 2 lira. Kör tapa 1 liraydı. 1,5 lira oldu. Redüksiyonlar var sistemlerin sonunda. Onları da size göstereyim. Şöyle düşürücüler var arkadaşlar. 100'lükten 50'ye düşürüyorum. Siz de 70'ten 50'ye düşürürsünüz veya düşürmezsiniz. Bu siz bilirsiniz. Bunun tanesi de 5 liradan saymıştı bize. Şu an 7 lira olmuş. Yani arkadaşlar artmayan fiyat yok. Her şeyin fiyatı artıyor. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Ülkede bir işletme kurmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Tabi bunlara yani vidası, ıvırı, zıvırı. Vida aldık 1300 tane. 165 liraya aldık. Şimdi 200 lira olmuş. Bu tahtaları sağlamlaştırmak için, telleri bağlamak için vida kullanmıştık. Tabi bunun nakliyesi de var arkadaşlar. Benim seram şehre 20 kilometre uzakta. Her bir nakliye gelmesi 130 liraya takabül geliyor. Yani nakliye ne kadar az kullanırsanız sizin için o kadar iyi. Tabi kendi aracınız varsa çok daha iyi, uygun fiyata alabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar genel olarak fiyatları bunlar. Tabi siz bu işe yeni başlayacağınız için böyle punchlarınız, matkabınız olması lazım. Bizim zaten bir matkabımız vardı. Böyle ıvırın zıvırın işlemlerin olması gerekiyor. Bir dakika. Şurada bir matkabımız var. Bunu 600 liraya almıştık vaktinde. Delikleri delmek için.
Bunun tabi yine ucuna alçıpan panelleri var. Pardon, pançları var. Onlarla 52'lik pançlarla deldik. Bu şekilde kullandık. Deniz yosunu litresi 100 lira. Çok kullanmıyorum ama hava aniden soğukta sıcakta bitki strese girmesin diye kullanıyorum. Şöyle 2 tane pH metrenin kalibrasyon sıvıları var arkadaşlar. Bunlar da tanesini 30 liraya almıştım galiba. pH metre kalibrasyonu çok önemli. Çünkü sisteminizin pH dengesini görmeniz, doğru sonuca ulaşmanız size gerçekten önemli bir derecede etkileyecektir. Şurada bir şöyle göstereyim. Kalsiyum nitrat var. Yapraklara üst gübre olarak 25 kilosunu 130 liraya almıştım. Tabi bu bana hemen hemen bir 3-5 sene yeter. Çünkü çok az düzeyde kullanıyorum. Yaprakların hem su tutma kapasitesini arttırır hem diriliğini arttırır. Yaprağında raf ömrünü uzatır. Arkadaşlar, geri dönüş sistemi için şöyle uzaktan size bir göstermek istiyorum. Aşağıdan görüntü alacağım. Bu arada sera içinde oluşabilen şöyle gördüğünüz otlar için bunlara mecbur elle çekmek çok zor. Kimyasal ilaç kullanacağım. Yerdeki örtünüz yoksa mecbur kimyasal ilaç kullanmak zorundasınız. Elle mücadelesi çok zor. Bunlar yabani yulaf. Bunları Syngenta'nın Axial'la firmasının ürettiği yulaf ilacı var. Bunları onlardan sıkacağım. Biz kendi tarlamızda da kullanıyoruz. Şu şekilde bunların ölmesi lazım. Çünkü haşere getiriyor. Haşere getirmesi demek bize marullara ekstra gübre, ekstra ilaç, hastalıkla uğraşmak demek oluyor. Geri dönüşümüz böyle arkadaşlar. 20 metre uzunluğunda. Şöyle alttan gösterebilirsemse. Şöyle çok sağlam durmuyor ama ben onları sağlamlaştırdım. Görüntüde kötü gözükebilir. Geri dönüşümüz de şu şekilde geliyor. Buradan tahliye olup ana depoya geri gidiyor. Elimden geldiğince ben aldığım yerlerin fiyat listesini videoya koyacağım. Aldığım yerleri de size söyleyeceğim. İsteyen olursa Instagram'dan özelden yazabilir. Ben onlara ulaştırabilirim kendilerine. Bu bölgede yapmak isteyenlere. Yani arkadaşlar, durum böyle. Gelişimi size göstereyim. Kademe ekimimiz burası. Burası yaklaşık 35. gününde. Şöyle sizin için bir tanesini göstereyim. Kaldır. Havalar soğuk gidiyordu. Isındı. Şu an seranın içi 31 derece. Gelişimi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem hemen hemen bir 50-60 santim uzunluğunda kökü mevcut. Gelişimimiz çok memnunuz. Fidelerde ilk defa kullanıyorum bu Intimidation fidesini. Bunu ben birazdan yerine koyarım. Tekerle zor oluyor. Burası işte 35 günlük birinci masa, ikinci masa, üçüncü masa. Yaklaşık bunlar hava böyle giderse 20 güne hasata gelir bu masa. Burası bir aylık fideler. Üzerine kar da yağmıştı. Videolardan size paylaşmıştım. Burası da Intimidation fide. Bu da bir aylık gelişim. Kök yapısı aynı. Çünkü bitki ilk başta kök oluşturuyor. Sonradan şey yapıyor. Vegetatif olarak kendini geliştiriyor. Bunlar kısa gün bitkisidir. O yüzden gelişim şu anlık önceliği kök geliştirmek. Bunlar da bu fideleri, Intimidation fidelerini ilk defa diktim. Bunları Agropark'tan almıştım. 22 kuruşa gönderdiler. Şurası için konuşuyorum. Bunlar da 3. kademimiz. Tabi bunlar ben yer değiştirme yapmıştım. Şurada gördüğünüz küçük fideler ise arkadaşlar bunlar kaçıncı günde? 10. gününde galiba ya da 12. gününde filan. Gayet güzeller. Gelişimleri çok iyi. Hava ısınmasına denk geldi bunlar. Büyük ihtimal hızlı bunlara yetişecekler. Çünkü hava soğukken bitki hayatta kalmaya çalışıyor. Stres yaşamamaya çalışıyor. Şu anlık
Bunlar da bu şekilde köklerini salıyorlar. Kökleri de çok sağlıklı, hızlı gelişiyorlar. Havalar biraz daha ısınırsa, zaten şu an iki tarafım da açık. Akşam giderken kapatıyorum. Geldiğim zaman tüm gün açık bırakıyorum. Tellerde olduğu için, sinekliklerde olduğu için haşere gibi içeri kelebek vesaire bir şey girmiyor. O bizi rahatlatıyor çünkü, yoksa onun için de ayrı bir ilaç kullanmamız gerekecek. Şurada öylesine kendime boş kalan yerlerim vardı. Ekmediğim, fidemin az geldiği için. Biliyorsunuz 20-30 tane fide kimse kimseye vermiyor. Yeşil soğan koydum buralara. Yeşil soğanı, bunlar dördüncü günü. Evde yeşeren soğanlar vardı. Direkt sisteme koydum. Yaklaşık 4 günde şaşırtıcı bir köklenme gerçekleştirdi. Bunlar da baya güzel gidiyor. Bunları da ileriki kademeleri sizinle paylaşacağım. Bak arkadaşlar, görmüşken Sera'nın en önemli parçalarından bir tanesi su terazisi. Su terazisi hemen hemen Sera'da en önemli şey. Suyun belli bir düzeyde kalması lazım. İçinde kalmasını istiyoruz. Aksi takdirde su taşma yapacaktır. Marullarınızın köküne değmeyecektir. Öyle problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden mutlaka güzel bir su terazisi, hortum terazisi kullanmanız gerekiyor. Onun haricinde söyleyebileceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. En azından bu video bu işi yapmak isteyenlere ön ayak olur, fikir olur. Yani bizim amacımız zaten insanlara bu işi gösterebilmek, anlatabilmek, yapmak isteyenlere ön ayak olabilmek. Gübre konusunda arkadaşlar kampanya bitti biliyorsunuz. Yaklaşık 1 Şubat'tan beri eski fiyattan veriyoruz. Çünkü bizim Hamet'le aldığımız yerle anlaşmamızdan dolayı bitti. Şu an 15 lira 1 litre A ve B için, yani düz olarak baktığımızda 1 litre besin 7,5 lira. 1 litre A ve B 15 liraya geliyor arkadaşlar. İsteyen olursa Instagram'dan yazabilir. Açıklama kısmına zaten Instagram'ı yazacağım. Sormak istediklerinizi videonun altına yazabilir. Veya Instagram'dan özel olarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gübre talepleriniz için de oradan ulaşabilirsiniz. Gübre 20 litrelik gübreye kadar tüm Türkiye'ye 15 lira 16 lira gibi kargo bedeli var. Onların üstünde 3-5 lira daha üstüne geliyor. Kampanyada ki talepleriniz için gönderdiğimiz insanlara teşekkür ederiz. Çok şükür gönderdiğimiz insanlar da gübremizden çok memnun. Başka firmaların kullandığı gübreye göre daha güzel geliştiğini söylüyorlar. Bunu bu söylediğim merak edenler özelden yazıp kendilerini kullanan insanların video görüntülerini atabilirim. İsterlerse karşı tarafta müsaade ederse numarasını bile verip size konuşabilir, yani siz konuşabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar video YouTube istatistiklerime baktığımda, yani bu videoyu izliyorsunuz. Sizden hiçbir bir fayda beklemiyorum. Sadece videoyu beğenip abone olursanız mutlu olurum. Çünkü bu videoyu 5000 insan izlese bunun sadece 1000 tanesi benim kendi abonem. Geri kalan 4000'i izleyip abone olup bizi mutlu ederseniz, bizi teşvik ederseniz, böyle videoların devamı gelmesi için beğenin lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla. Yani arkadaşlar bu şu anki, ben bu serayı 30.000'e kurmuştum. Yaklaşık üzerine 10 milyar 12 milyar gibi bir zam geldi. Bu işi kurmak isteyen arkadaşlar 200 metrekare serayı, 230 metrekare serayı, yani bu serayı yaklaşık 40.000 liraya kurabilirsiniz.